Yakışıklıya bak, yakışıklıya. Kibriğin yanından geçerken tükürüyorsun. Çok zor durumda kalırsan sarp yap dersin. Ya senin örgülerine kurban. Mani bundan daha iyisini yapar. Helal. Atatürk'ü ben oynamalıydım. Aras'a verdiler. Sonra Nihat'tan korkuyorsun diyorlar bana. Öyle geri. Ama başlıyorsun. Tahtadan korkuyorum orası. Attan korkmak değil yani. Şimdi programın öyle bir açılışı yok. Tamam. Herhangi bir şekilde Tam başa senlik. gelmiş. Bilmiyorum benlik mi, onu izleyince göreceğiz. Bizi bir otelin kral dairesinde arkamızda çiçeklerle röportaj verdik ya seninle. Biz iyi hostlarız Evet. aslında. Yani. Ve orada biz arası... Ya, ama tekmelersen kapıyı, sana binmem. Ne oldu sana? Sevgi mi? Sevgi değil o. Sevgi mi? Oy. Bakayım sevgi Sevgi mi? istiyor. Tamam. Sevgi istiyor. Seviyorum işte. Muhteşem Yüzyılda Aras... Ne yapayım abi? İş mi yapmayalım? Program mı çekmeyelim? Nasıl yapalım? Bize 2 dakika müsaade et. Tamam, benim de köpeğim var. Senden daha küçük. 2 dakika müsaade et. Evet, çok tatlısın. Çok tatlısın. Biz Aras'la Ne güzel sevdim ben. at binmeye Muhteşem Yüzyıl'la başladık. Sen daha önce biniyor muydun? Ben daha önce biniyordum bu arada. Ben sana ileteyim. Evet. Ben Mahmut ile Meryem'de Mehmet abiyle çektiğimiz ilk filmde biliyorsun. Aa doğru, haklısın. Mahmut ile Meryem'de başlamıştım. Hatta Doğru. orada 3. gün engel atlarım falan. O zaman gençlik heyecanımla. Evet. Ve ne oldu? atlarım falan. Atladın mı? Atladım. Ama öyle yapılmaması gerekiyormuş. Sonradan öğreniyorsun. Gel. Bir de bu tarafa da gidelim mi? Aa gidelim. Orada da ağır var. O benim Aa. daha çok ilgilendiğim Kipling diye bir at var. O at ilgilendiğin derken bakımını senin yani üstlendiğin. Benim bir arkadaşım açtı burayı. Kipling'le sen ilgilenir misin diye. Bir anda bir mesaj geldi bana. Olur mu? Olur. Ben de eskiden bu tarafta oturuyordum. Yakındım buraya biliyorsun. Kaç yaşında Kipling? Kipling 15 yaşında. Ha, Aynen. o seni sahiplendi o zaman. Tabii. Zaten. Ama ben zaten sahiplenilmeye biliyorsun. Biliyorum. Neyim? Müsait. Müsait. Atçılığı öğrenmeye çalışıyorum aslında ben de. Öyle inanılmaz, şimdi tek başına giydir desem bir atı giydiremem. Yine bir profesyonele ihtiyacım var. Daha fazla gider gelir oldum. Bir de en güzel şeyi vakit geçiriyorum. Yani bir iş için yapmıyorum bu sefer. İlk defa gerçekten istediğim için yapıyorum. Atla ilgilenme, ata binme meselesini. Buna ne kadar zaman ayırıyorsun? Haftada bir gelmeye çalışıyorum. Böyle bir rutin haline getirmeye başladım yani. Ben önceleri daha doğrusu at sahibi olmayı biraz buluyordum. Tuhaf buluyordum. Yani bir köpek sahibi olmakla at sahibi olmak arasında benim için bir fark vardı. Ama sonra bu Muhteşem'den sonra oluşmaya başladı aslında. Aslında bir fark yok. Sadece bir daha büyük. Muhteşem Yüzyılda getirdikleri atlar tabii ki buradaki atlar gibi değildi. İlk at binmeye Muhteşem Yüzyılda başladığım için bana en sakin atı getirmelerini rica ettim. Onlar da abi dediler bu at sende olacak diye. Tamam dedim, sakin. Adı ne dedim, Deli dediler. Adı Deli olan bir attan benim sakin olmayı beklemem saçma yani. Evet. Ama günün sonunda senle ben yemek arasında atla 4 nal yemek yemeye gittiğimizi hatırlıyorum. Gidip bağlardık. Evet, ağaca. bağlardık ağaca. Yemeğimiz yer geri döner. Evet. Fakat sonra ben biraz sonra anlatırım. Bazı travmalar da yaşadım atla. Evet. Biliyorum. Birine birebir şahit oldum. Evet, doğru. Sen de oradaydın. Ama mesela buraya geldiğimde de çok enteresan. Çok korkarak geldim. Şu anda hiçbir korkum Abi yok. Yani- Kipling. Aha. Ve tabii ki bütün atların yüzü dönükken götü dönük olan arasını. Sana küs. Küstü bana. Kipo. Aa, benim aşkım. Gel buraya. Gel buraya. Aa, saçları örüldü bugün. Ona mı tripli acaba? Saçlarını ördüler çekim için. Ben de ilk defa görüyorum saç örülü. Erkek. İyi diş. Evet, erkek. Ha, iyi diş mi denir? İyi diş deniyor. Saçları örülürmüş. Böyle atlama yarışmalarına falan katılma daha estetik dursun diye. Canımın içi, sen ona mı bozuldun ya? Gel buraya. Buraya gel. Çok güzelmiş Aras. Abi bir de mesele o canlıyla iletişim kurma meselesi aslında biraz yani. Evet. Evet. Bir tanem. Evet. Ne oldu sana? Evet. Ne oldu? Çok güzel. Baksana şunları çeksenize. Çok tatlı. Ben de ilk defa görüyorum. İnanılmaz. Çok yakışıklı.
Eylül başında Kipling skolyoz gibi bir tedavi görecek. 15 senedir birilerine 15 taşıyor. yaşında. 15 yaşında. Babam dedem. Dedem benim dedem yana yana. Ortalama bir yaşmış atlar için. güzel. Benim gibi yani. Evet. Belçikalı kendisi. Tamam işte. Yani Tabii. sadece ülkemiz farklı. Neticede Kipling'in bütün bakımı sende. Evet, vakit geçiriyoruz yani. Buket bakıyor aslında. Yani ben de vallahi geliyorum arada. Ben bir şeye sahip olma halini kendi köpeğim üzerinden de kendi çocuğum üzerinden de sevmiyorum. Ben de çok sevmiyorum bu arada. Sahiplik meselesi. Evet. Sen köpekle baktın. Ne fark var senin için? Bir fark var mı? Var çünkü günün sonunda buna biniyorsun. Evet. Ama ben mesela kendi köpeğimi sever gibi de seviyorum. Evet öyle ama burada şu var. Üzerinde bir aktivite zaten hani at da bunun için var ya aslında yüzyıllardır böyle aslında. Yani At buna öyle evrilmiş olmuş. galiba. Evet, evrilmiş ya. İşte o yüzden de tedavi oluyor. Büyük ihtimal 15 senedir birilerine atlamayı, koşmayı öğrettiği için. Şey meselesini seviyorum. Atla birlikte olmayı. Bir olmuş. Bir olmayı. Yani çünkü adımlarını değiştirmesi senin bir ayağını bir tık yapmanla alakalı. Ve çok iyi bilirmiş mesela at oturuşuna göre. Kimin iyi binip kimin iyi binmeyeceğini. Yani bence büyük ihtimal şey yapıyorlar. Yani geliyorsun birine ha buna da öğreteceğiz yine ya bu amatör falan diye bakıyor. Bence de öyle. Ama binen birini anlayınca mesela hocalar burada biniyor. Bana geçen gün dersteyiz. Yapınca 4 nal olacak diyor. Diyorum ki abi kaç senedir bu eğitmenliği yapıyorsun? 12 dedi. 12 sene artı bu dakika dedim. Yani o senin mucu. Ben mucuk yapınca gitmiyor. Kıbrıs'ta bunu yaptığında işi getiriyorlar. Öyle. Evet, nefret ediyorum bu arada ben ondan ya. Evet, bence de hoş. Hiç değil. Gelelim ata. Tamam. Bir olma meselesi Evet. olduğu için aslında atla çünkü harbi omurgasıyla birlikte hareket etmeye başlıyorsun bir yerden sonra. Oyuncu olarak bir işe hazırlanmak için öğrendiğimizde bu kadarını öğrenemeyebiliyoruz. Sadece tamam ya sette işimiz hallolsun deyip binmeyi öğrenebiliyoruz. Ama burada adımını değiştirmeyi otururken sadece bir ayağına gerçekten kafasını çevirdiğinde 4 nala kaldırmayı falan da atı hissederek öğrenebiliyorsun. Herkesin oturuş stili farklıymış bu arada mesela. Şöyle binen de var. Tabii. Böyle binen de var. Tabii. Ya tek el binen de var. Tabii ki güvenlik önemli. Derin oturuş diye bir şey var mesela. Derin oturduğunu anlıyorlarmış. Senin insanlarla kurduğun ilişkide Kipling'le kurduğun ilişki bir şeyleri değiştirdi mi? Onların bakışları beni çok etkiliyor. O masumiyetleri çok etkiliyor. Böyle güzel bakan bir şeyle güzel bir ilişki kurunca bu büyük ihtimal benim enerjime yansıyordur. O da insanlarla olan ilişkime illaki yansıyordur. Ama spesifik, somut bir örnek veremem. Ben de mesela Reyn'le, köpeğimle 2,5 yıldır beraberim. Bende çok fazla değişikliğe sebep oldu. Ya bir disiplin, oyunculuk disipliniyle ilgili bir şey söylemiyorum ama. Hayatla Yaşam. ilgili, yaşamla ilgili bir disiplinden bahsediyorum. 2 gündür tuhaf bir şekilde 5'te kaldırıyor beni mesela. 2 gündür. Bir şey var orada diyorum o zaman yani. Şunu demek istiyorum. Yoldaş olduktan sonra insanlarla kurduğun ilişkide bir fark görüyor musun? Görüyorum çünkü kendimde bir değişiklik görüyorum. Ha. En azından daha bir rahat, daha sakin, daha dengeli enerji görüyorum kendimde. Ama bu da harbi gerçekten Kipling'le olan zamana denk geldi yani. Şimdi bir kedim de var mesela. Çok acayip kedici de oldum yani. Ama eve gidip seveyim diye bekliyorum. Farklı şeyler, farklı kurduğum ilişkiler büyük ihtimal. Bu illaki bana yansıdığı için ilişkilerime de yansıyor. Mutlaka. Yansıyordur abi. Bir röportajımızda ben röportajı yapan hanımefendiye biz Aras'la çok eski arkadaşız demiştim. O da çocukluk arkadaşımızsınız demişti. Ben çocukken Aras yoktu demiştim. Ve bu böyle yayınlandı. Ya yaş farkımız yine belli oldu. Bunu çok seviyorum. Hep küçük kardeşim. Evet. Bayılıyorum buna ya. Evet, Yani dediğini ve değişmiyor ya o yaş farkı ya. Abi demekte bitmiyor saygı yani. Tabii. O yüzden senin bana Sarpinho demen beni mutlu ediyor. Yani Sarp abi demenden İşte hissettiriyordur. genç hissettirmiyor bir şey bana. Labrador sahibi olunca genç hissetmiyorsun yani. Genç hissetmeyi istiyor musun peki? Benim beyazım çok geç çıktı sakalımda. Şimdi kesince Ben ruhundan bahsediyorum. Ne yapayım? Fiziğini. ruhum bitik. Örgülü. Evet, giydirirken buraya bağlıyoruz önce. Bir yere kaçıp kafasını da vurmuşsun. Zarar vermişsin, diğerlerine de zarar vermişsin diye. Şöyle yapacağız. Aras'ın burada yoldaş edindiği bir at var. Ben de sana yoldaşmış oldum daha önce. Ve Aras ne yapıyorsa aynısını yapacağım. Sen de Aras'ın atı ne yapıyorsa ondan daha iyisini yapacaksın. Tamam mı? Günün sonunda önemli olan Aras ve ben değiliz. Mani sensin.
Yani şunu ispatlayacağız. Aras, senin atından benim daha bugün tanıştığım at daha uyumlu, daha tatlı. Evet, evet aynen öyle. Ya senin örgülerine kurban. Sen Snoop Dogg mu oldun? He. Anam. Bekle. Aras'ın yanından geçerken Aras'ın atını gördüm. Sağ ayağını bir tane koşar. Mani hiç yapmadığını biliyorum. Benim için. Sadece bir kere. Herkes burada senin ne kadar delikanlı, ne kadar efendi, ne kadar adil olduğunu söylüyor. Kimse görmeyecek. Herkes yemek yiyor. Aras'ın atına bir tane sağ bacağını vuracaksın. Bitecek. Tamam mı? Atatürk'ü ben oynamalıydım. Atatürk'ü ben oynamalıydım. Aras'a verdim. Anladın mı? Benim burnum Atatürk'ün burnuna daha çok benziyor. Ben ördüm bugün şampuanla yıkadık senin olanı. Aa. Temiz olsun diye. Normalde yarışlarda falan biz böyle örüyoruz. Görmek istiyorsun. Örmeyi mi? Bu da farklı bir sanat. Evet, ben ilk defa Bunun gördüm. farkları var. Ben 2-3 çeşitini biliyorum örneğin. Eyvallah. Kipling'e hiçbir zarar vermeyeceksin. Sadece Aras'a. Tamam mı? Aras'a. Evet. Yanlarından geçerken Aras'a tükür. O kadar. Tükürmeyi biliyor musun? Bilmiyorsan lamalardan öğrenmen gerek. Bizim gibi değil çünkü lamalar. Geçen gün şurada araziye çıktık. Arap atları, İngiliz atları falan ormana, araziye daha yatkın atlar oluyorlar. Bunlar tabii daha manej, atlama atları olduğu için sudan korkuyor. Çağa kalkıyordu neredeyse suya değmemek için. Prenses. Prenses. Ne? Kipling de çok tatlı bir at. Ama sen çok daha özel bir atsın. Kimse görmedi onu. Kimse görmedi onu. Aynen öyle. Kipling yaptı. Evet, Kipling. Çok zor durumda kalırsan Sarp yaptı dersin. Tamam demezsin. Deme. Aras yaptı. Aras da deme, tamam. Tamam sen yaptın Mani. Tamam. Evet, yalan yok. Hiç hayatımda yalan sevmeyen at görmedim yani. Yalan söylediğim zaman hayır diyor. Gel bakalım. Oğlum çok tatlı değil mi? Yakışıklıya bak yakışıklıya. Çok nesin. Ne istediğini de çok iyi biliyorsun. O korur. Çok sıcak hava korur. Kimse de görmez. Kipling mi bu? Mani bundan daha iyisini yapar. 15 yaşında at bunu yapıyorsa 6 yaşında Mani bunun 2 katından da atlar. Kim zor? Aras. Ben bir şey yapmayacağım. Ben atlamayacağım onun üstünden. At bineceğim. Ne yapayım? Benim Muhteşem Yüzyıl'da bindiğim atın adı Deli'ydi. Bu ne ki? At gezdiriyor Aras'ı. Aras ata bir şey yapmıyor. At zaten manejin sınırlarını biliyor ve o sınırlar etrafında dönüyor. Ve sonra biz Aras at biniyor falan diyoruz. Herkes mükemmel olmadığını görecek yani. Öyle görünüyor ama mükemmel değil. Merhaba canım. Biz Mani ile ısındık bayağı. Hatta çok ısındık, Mani işedi. Arası genel çekin. Sonra ben at üstündeymişim gibi yakın çekin. Aras'a yakın girme gerekiyor. Televizyonda yeterince yakın görüyoruz. Bir de çok yakışıklı değilmiş gibi çek. Bak girme, çekme bunları çekme. Yakına gel de çekme. Şimdi çek. Bak çek şimdi bak. Bak hiç yakışıklı belli değil. Aras sen ata merdivenle mi çıktın? Yok, Atatürk tatlıkları gibi. Hatırlıyor musun? Elle. Ben de öyle yapacağım. Benim Aras'tan neyim eksik? Hatırladın mı? Ya birçok şey dışında. Sol. Mani değil mi bu? Mani çok. Tamam bir dakika. Hemen geliyorum. Özür dilerim. Mani'cim. Kipling'in yanından geçerken tükürüyorsun, tamam mı? Söz mü? Sözse bir kafa salla bana da anlayayım. Ha? Tamam. Hazır.
Sol eliniz burada. Sağ Evet. elinizi yerin arkasında tutun. Sol ayağınızı bu şekilde bana kaldırın. 3 deyince de sadece şu hareketi yapmanız yeterli. Geri kalanını da ben yapacağım. Çok özür dilerim. Çok hızlı anlattın Tamam. benim için. Ben 45 yaşındayım. Her şey işine geldiğinde çok hızlı anlar bu arada. Sol ayağınızı benim gösterdiğim şekilde Şu. götürün. Evet. 3 deyince sağ ayağınızla sıçramanız yeterli yukarıya. 1, 2, 3. Helal. Güzel. Şimdi bu ayağınızı biraz öne alın. Mani benim. Tamam. Mani benim. Görmüyor hayvan beni şu an, tanımadı. Topuk, kalça ve sırt aynı hizada olsun. Bel çukur. Gayet iyi. Rahatsınız. Ben çok rahatım ama Tamam. Mani benim ben. Rahat. Bakın sizin için burada bir tutunma kayışı daha var. Evet. Siz de tutunabilirsiniz. Ama Aras bunu tutmuyor. Aras daha önceden tecrübeli olduğu için. Ben de tecrübeliyim. Ben attan düştüm 2 defa. Peki tamam o zaman. Tutun onu. 2 kere attan düşmek bir tecrübe sayılıyor mu? Tabii. Aferin Mani'cim. Aferin benim güzel oğlum. Evet. Şimdi ben Aferin. böyle bir kısa bir bilgi geçeceğim Tabii. hemen. Atlar tiz sesle harekete geçiyorlar, tok sesle duruyorlar veya yavaşlar. Kullanacağım ses veya bu Evet. sesi atları ileriye götürmek için, canlandırmak için kullanacağım yani. Hızlandırmak için de diyebilirim. Tamam. Durdurmak için kullanacağım ses oho bu. Evet. Tamam. Bir de baldır yardım dediğimiz bir şey var. O da şu şekilde. Bacağımızla yapıyoruz. Baldırla ilgisi yok. Biraz parmak ucumu yana açtım. İkisini de böyle sıktım. veya sıkacağım. Hadi ilerleyecek. Bu Aha. kadar basit ama bunu 2 ayağınız içinde söylüyorum. Ha, 2 ayağım için. Evet. Tabii. Dönüşte de sol elinizi yana açarsanız olduğu konumda dönecek sola. Sağ elinizi açarsanız sağa dönecek. Açarak çekersiniz diye. Hem de ileriye sürmeye devam edeceksin. Yani giden at ileriye dönür. Anlaşıldı. Tamam bu kadar basit. Deneyelim. Oho. Arkaya. Bu kadar basit. Tekrar ileri. Sesle birlikte. Heh, evet bu kadar. Programı unuttum. Gel beraber muhabbet edelim dedim. Ne oldu zor? Hadi. Yavaş yavaş. Ya valla senin bölümün değil. Niye bu senin? O zaman gel sen bin. Bölümü sabote ediyor ya. Çekin o zaman, bu bölümde o da olsun. Muhteşem'den sonra Atatürk provalarında yaşadığım travmayı Mani sayesinde yendim. Hadi bu program vesile oldu. Beraber geliriz. Evet. Bak mesela hobim olamayacak şeylerle ilgili hobim olamaz diyorum yani. Ya bir de bu çiftlik ortamı, arkadaş ortamı. Geliriz, belki binecek durumun yoktur ama doğa bile çok güzel oluyor aslında. Durumumuz Allah'a şükür yerinde, atta bineriz yani, onda bir sıkıntı yok. Böyle duvar gibi suratın vardı, şimdi gözlerinin arkası gülüyor. Yok ya. Yine tam gülmüyorsun, her zamanki gibi Nemrut surat. At seni tam olarak tanıdığı ve sen de atı tam olarak tanıdığın zaman bir rehabilitasyon. Benim bugün terapim vardı, onu kaçırdım. Şimdi bana terapi oldu yani. Bir kere Atatürk'te yaşadığın aynı gün 2 kazayı birazcık da olsa yenmene çok sevindim. Birazcık değil, bayağı yendim. Ya bir de atı tanımak falan onunla da çok alakalı tabii ama mesela ben hocaya çekim yapacağız diye açılsın biraz ya. Bazen böyle huysuzluk yapıyor. Mesela Melih Hoca aslan Açtı. gibi açtı böyle. Evet, teşekkür Ben ederim. üstüne bindim yani. Bayağı motor açmak O, gibi bir şey. o açlıkta beygir Ya meselesi var ya. açmak değil, daha kaslarını ısıtmak da denebilir buna. Mesela siz de yataktan kalkınca biraz böyle enerjisiz hissediyorsunuz da sonradan yani spor yapmadan önce de ısınma hareketi yapıyorlar. Atlarda mantık o. Sen at binerken burada tek başına mı oluyorsun manejde, yoksa gene hocaların? Hep hocalar oluyor. Hep hocalar. Hep Melih Hoca son 3 haftadır Melih Hoca var. ederim. Sencer Hoca zaten bayağı Türkiye'de tanınmış. Abi muhteşem rahatladım. İnanılmaz bir şey. Bak işte bu hobim olur. Eskiden de böyle diyordum. İşte Atatürk hazırlanırken yaşadığım o 2 travma beni bitirdi ata karşı yani. Şimdi senin inadın yüzünden aslında biraz. Senin bir sürü hobin var. Yani at binmek zorunda değildik ama sen at dedin. Ben de tamam dedim. Aslında hiç tamam diyesim de yoktu yani. İyi ki demişim. Şu an belki de son zamanların en güzel anlarından birini geçiriyorum yani. Çok güzel ya. Ya şununla ormana çıkmak aslında, değil mi hocam? Ben çıktım işte, çukura bastı at ve önden attı beni. Sonra ambulans. Sağ ol. İşte zaten önce at şaha kalktı ve sırt üstü düştü. Bir başka at ben üstündeyken.
kendimi atıp sağa kurtuldum yani. Sonra bana çok uysal diye bir at getirdiler. O da ayağı çukura denk gelince öne attı. Sonra ambulans. Ama şimdi Mani sayesinde ve Aras sayesinde Şanssız başlamış ama inşallah öyle devam eder. yok hocam senin de sayende rahatlattın açıkçası. Düşmesine rağmen çekimde zaten bildik. Ama o çekimde de yürüdüm 3 adım, biri de tuttu. Çok iyi. Travmadan sonra hiç binemeyen. Hayır şunu mesela sette yaptıramadılar bana. O travmalardan sonra çiftliğe girmiyorlar burada at var. Tabii. Bak şimdi ne yapacağım. Daha yeni yaptı. Ha sıçıyor. Kokusu geldi. Tamam bugün bir daha yapmaz. Çünkü benle çişini de yaptı. Kakasını da yaptı. Mamasını yer yatar uyur. Engin. Bitti program. Kapat abi. Program bitti. Oo.